Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel saksımın tarifini anlatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çiçeğiyle birlikte çok şık duruyor. Hemen malzemelerine baktığımızda pamuklu ip tercih ediyorum ben. Onun dışında elyafımız var. Saksının bu kısmında ve çiçeğimizin bu kısmında kullanacağız. Telimiz var bu şekilde. Bu boyda yeterli. Siz ne boyda kullanmak isterseniz bu kısmı için kullanıyoruz. Onun dışında saksının tabanı için şöyle plastik kullanacağız. Sonrasında tığımızda 3 numara, şöyle göstereyim, 2,2 milim tığ kullanıyoruz. Yapımına başlayabiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor çiçeğimiz ve saksımız tabii ki. Başlayalım. Evet, ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Evet. Şunu biraz çekiyorum. Şimdi sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Battım. 1 2 3 8'e tamamlıyoruz bunu. 8 tane sık iğnemi yaptım. Şu ipimi çekiyorum. Evet. Şimdi şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine, ilk yaptığımıza bakın, batıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi şuradaki ipimi iyice çekip şu ortadaki boşluk var ya, orayı tamamen kapatıyorum. Evet, ikinci sırada bir tane zincir çekmiştik. Bir tane üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. Toplam 2 tane zincir oluyor. Şimdi bu sırada bütün sık iğnelerimin üzerine ikişer tane yarım trabzan yapıyorum. Artırma yapmış oluyoruz. Yani artık bu arada yarım trabzan örerek devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Şimdi nasıl yapıyorduk yarım trabzanı? Tığımın başına bir kere doluyorum. Zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bir kere doluyorum. Aynı yere artırma yapıyorduk. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir yarım trabzan. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 tanesini yapmış olduk. Bu şekilde tamamlayarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 16 tane yarım trabzanım oluyor. Tamamlayalım. Evet, sıra sonunda toplam 16 tane yarım trabzanım oldu. Şimdi sıramızı yine şu ilk yaptığımız ilmeğin tepesinden batarak, bakın hemen şuradan ilk yaptığımızın tepesine bakıyoruz. Çıkıp batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Evet, 3. sıramıza geçtik. Yine yarım trabzanla devam ediyoruz. Bir tek bir çift yarım trabzan olarak öreceğiz bu sırada. Ne yapıyorduk? Zincir yaptığımız yerin dibinden batıyorduk. Hemen şuradan bakın. Batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum buraya. Başına doladım. Yan tarafa geçiyorum. Oraya 2 tane yarım trabzan yapıyorum aynı deliğe. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Bir tek bir çift yapmış oluyoruz yani. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 24 tane yarım trabzanımız oluyor. Tamamlayalım. Evet, 4. sırama geçtim. İlmek kaydırma yapıp 2 tane zincir yaptım. Sıramı başlatmış oldum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Zincir yaptığımız yerin dibinden batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2. Evet. Şimdi bundan sonrasında 2 yarım trabzan tek, bir tane de çift olarak devam edeceğiz. Yani 2 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Böyle yapmamızın nedeni de
Yuvarlağımızın daha güzel görünmesi için böyle oluyor. Köşe noktaları belli olmuyor bu şekilde yapınca. Böyle devam ediyoruz yani. 2 tek bir çift olarak örüyorum. 1 2 yarım trabzan yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere bir tane çift yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yani. 1 aynı yere 2. Evet, bu şekilde iki tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Burada bir tane ilmeğim artıyor. Ona da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şu şekilde ve sıramı kapatıyorum. Tamamlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sıraya geçmiş olduk. 5. sıramızda geçtik yani. Burada 3 tek bir çift olarak örüyoruz. 3 yarım trabzan, bir tane de çiftli yarım trabzan olarak öreceğiz yani. Başını göstereyim yine. 1 2 3. Burada şu bak, zinciri yaparak başlıyoruz ya, onun dibine batmaya çok dikkat edin. Eğer ona değil de yan tarafta batarsanız sayılarınız tutmaz, yanlış olur şeklimiz. 3 tane örmüş olduk. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane çift yapıyorum. 1 aynı yere 2. 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonu toplam 40 tane yarım trabzanım oluyor. Tamamlayalım yine. Evet, sıramı tamamladım. 6. sırama geçtim. Burada yine çiftli sıralara geçmiş olduk. Yani bir önceki sıramızda 3 tek bir çift yapmıştık ya. Burası 4 tek bir çift sıramız. Ne yapıyorduk çiftli sayılarda? Başlangıcını yarıya bölerek yapıyorduk. Nasıl yani? Hemen başlayalım. Başına doladım. Yine yarım trabzana devam ediyorum. 4 tek bir çift sıramız ya burası. Şimdi 2 tek bir çift olarak başlangıcını yapıyorum. Sonrasında 4 tek bir çift olarak devam ediyorum. Hemen göstereyim. Zincir yaptım, yerin dibinden battım yine. Onu söylemeyi unutmayalım. Batıyorum. 1 yan tarafa 2. 2 tek yan tarafa bir çift yapıyorum. 1 2. Şimdi 4 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim artıyor. Onları da tek olarak örüp sıramı kapatıyorum. Hemen göstereyim. 4 tek bir çift de yapalım. 1 2 3 ve 4. 4 tek yan tarafa bir çift. Evet. Bu şekilde 4 tek bir çift olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim artıyor. Onları da düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde saksımızın tabanını oluşturmuş olduk. Şimdi kenar süsünü oluşturacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? 2 zincir çekmiş, onu söküyorum. Bir tane zincir oluşturuyorum. Tek zincirle yapacağız. Şimdi nasıl yapıyorum? Şu şekilde, burası ön yüzü, alt tabanın, şöyle çeviriyorum. Tamam mı? Şu ipli kısmı bize bakacak şekilde çeviriyoruz yani. Şimdi böyle çevirdik. Burada şöyle 2 tane dalı vardı. Görüyor musun? İlmeğimizde 2 tane parçası var, dalı var. Biz bunun dış kısma bakan tarafına batacağız. Şu şekilde sık iğne yaparak örüyoruz. Zincir yaptığımız yerin dibinden batıyoruz yine. Bakın hemen şurası zincir yaptığımız yerin dibi. Oradan battım dış kısma. Dış kısma battım. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şu arka tarafı bakın. Tamam mı? Oradan batıyoruz. Sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde sık iğne. Şu ön kısımları kalıyor yani. Bakın, bize bakan tarafları kalıyor. Bunu gördünüz mü şurada? Şunlar kalıyor. Saksımızı örmeye bu parçalara batarak devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerle tamamlıyoruz sıramızı. Sıra sonuna kadar gelelim. Buraya kadar. Oradan devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. 48 tane sık iğnemizi tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi örgümüzü tekrar ters çeviriyoruz ve devam ediyoruz. Şurada bakın, hani ön dalları kalmıştı ya, bize bakan kısımları. Onlara
Bunun hizasına gelen ilmeğe batarak hemen hizası neresi geliyor bakalım. Şöyle tutuyorum. Bakın şurası tam denk geliyor. Buraya ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Yarım trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Battım. Hemen bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde şu ilmeklerden alarak bak tekli kalmıştı. Bu ilmeklere batarak örüyorum yarım trabzan. Bütün bu tekli ilmeklerin üzerine batarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonu toplam 48 tane yarım trabzanımız oluyor. Gelip orada buluşalım, tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi burada bakın. Şurada ilk yaptığımız yarım trabzan tepesine batıyoruz yine. Şuradan zincir yaparak başlamıştık ya. Oraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi bu sıramızda 5 tek bir çift yaparak devam edeceğiz. 5 tane yarım trabzan, yani zincir yaptım, yerin dibinden başladım yine. 1, yan tarafa 2, 3, 4 ve 5. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane batıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 5 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Yarım trabzan olarak örüyorum, bunu unutmayalım. Sıra sonunda toplam 56 tane yarım trabzanım oluyor. Tamamlayıp orada buluşalım. Evet, sıramı tamamladım. 9. sıramıza geçtik. Burada artık düz olarak örmeye başlıyoruz. Toplam 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 9. sıradan 15. sırayı da tamamlayarak 7 sıra olacak toplam. 56 yarım trabzan olarak örelim. 16. sırada buluşalım. Evet, 7 sıra düz ördüm. 15. sırayı ördüm en son. Şimdi 16. sıradayız. Burada artık 2 zincir çekiyorduk ya. Bunu bir zincire düşürüyorum. Yani tek zincirle çıkış yapıyorum bir üst sırama. Azaltma yapacağız. Bu sırada nasıl yapıyoruz? 2 sık iğne düz örüyoruz. Bir tane de eksiltme yapıyoruz. 2 tek bir eksilt oluyor. Yani zincir yaptığım yerin dibinden başlıyorum. Bir sık iğne, yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğne. 2 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Nasıl yapıyorduk eksiltmemizi? Şu iki tane dalı vardı ya ilmeklerimizin. Bize bakan tarafından batıyorum. Bir tanesinden giriyorum yani. Bir de yan taraftan giriyorum. Bu şekilde 2 tane oldu. Bakın burada. Bunu ikisini birden şu şekilde çekiyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 tek bir eksilt yaptık. Bir tane daha göstereyim. Bir, yan tarafa ikinci sık iğne. Şimdi eksiltmedeyim. Yine ön taraftan alıyorum. Yan tarafını da aynı şekilde alıyorum. Bu şekilde bakın. İkisini birlikte çekip sık iğne yapıyorum. 2 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 42 tane sık iğnemiz oluyor. Orada buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üst sıramıza geçmiş olduk. Şimdi 17. sıradayız. 17 ve 18. sıraları düz bir şekilde örüyorum. 2 sıra 42 sık iğne olarak tamamlayacağız. Yani burada bir de şunu da göstereyim ben. Tabanı için, saksımızın tabanı için şu şekilde plastik kesin. Tam şöyle ortasına denk gelecek şekilde. Bunu koyacağız buraya çünkü. Evet, 19. sıramıza geçtik. Şimdi burada artırma yaparak devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi yine 2 tane dalı vardı değil mi? Bildiğimiz gibi. Burada bize bakan dallarından batarak öreceğiz. Buralardan batarak örmeye başlayacağız. Bir tek bir çift yaparak örüyoruz. Sık iğne olarak devam ediyoruz yine. Bir tane zincir çekmiştim. Zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum hemen. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bakın bize bakan dallarından örüyoruz. Arkadaki dalları kalıyor. Yan tarafa geçtim. Bir tek bir yana geçiyorum. Bir çift. Aynı yere ikinci sık iğne. Bakın. Şu arkadaki dalları kalıyor.
Şuralar. Bunlar kalıyor. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 63 tane sık iğnemiz oluyor. Sıra sonunda yine buluşalım. Tamamlayıp. Evet, tamamladım. 20. sıramıza geçtik. Şimdi burada 2 zincir çekerek başladım. Tek zincirle başlıyorduk ya sık iğnede. Bir zincir daha ekledim buna. Tüm sırayı yarım trabzan olarak tamamlıyoruz. Yani 63 tane yarım trabzan örüyoruz. Zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. 3 tane ilmek kolu, üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarla sonuna kadar geliyoruz. Toplamda 63 tane yarım trabzanımız oluyor sıra sonunda. Tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Artık son sıramızdayız. Son sırada yani 21. sıramızda bütün ilmeklerin üzerinden birer tane ilmek kaydırma yaparak geçiyoruz. Örgümüzün daha düzgün olması için, daha güzel durması için üst kısmının bütün ilmeklerin üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamlıyoruz. 63 tane ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip ipimizi kesiyoruz. Saksımızın bu kısmını tamamlıyoruz. Sonrasında kahverengi kısma geçebiliriz. Tamamlayalım. Evet, kahverengi kısmını yapabiliriz artık. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum şu şekilde. Evet, şunu biraz çekiyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine 14 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 14. 14.'ü de yaptım. Şimdi şu ipimi tutup çekiyorum. Çok kapatmıyorum ortayı. Biraz açık kalıyor. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıradayız. Artık yarım trabzan olarak devam ediyoruz. Bir zincir çekmiştim. İkinciyi çekiyorum. 2 zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi yarım trabzan nasıl yapıyorduk? Başına doluyorum bir tane. Zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Aldım 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çektim. Şimdi bu sırada bir tek bir çift olarak öreceğiz. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift yapmış oluyorum yani. Bir, aynı yere 2. Bir tek yapıyorum. Yanına aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ikinci sıraya geçtim. İkinci sıramızda 2 tek bir çift olarak örüyoruz. 2 yarım trabzan, bir tane de çiftli yarım trabzan yani. Bir yan tarafa 2, bir yana geçiyorum. Çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane yani. 2 tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, dördüncü sıramıza geçtik. Burada 3 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. 3 tane yarım trabzan, zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. Bunu unutmayalım. 1 yan tarafa 2, bir yana 3. 3 tek bir çift yapıyorum. Bir aynı yere ikinci. 3 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, son sıramıza geçtik. Artık burada da 4 tek bir çift yaparak örgümüzü tamamlıyoruz. Kahverengi kısmımızı yani. 1 yan tarafa 2, yan tarafa 3, 4. 4 tek yan tarafa geçtim. Bir çift yapıyorum. 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum.
Sıra sonunda toplam 42 tane yarım trabzanım oluyor. İpimi biraz uzun kesiyorum. Saksımızı dikerken kullanacağız çünkü. Evet. Şimdi şu ipimi uzun kesmiştim. Bu şekilde buradan iğnemi geçirdim ipime. Şimdi şurada örerken hani bir dalını bırakmıştık ya, şuralarda gördüğünüz gibi. Buralardan birleştireceğiz. Bu parçamızı şöyleydi. Ben bunu katladım. Böyle. Daha kolay olması için. Buradan birleştirmeye başlıyorum. Şimdi şurada herhangi bir yerden batıyorum. Çekip şöyle düz tutuyorum. Buradan bir oradan olacak şekilde şöyle birleştiriyorum. Atlamamaya dikkat edin. Hemen bir yanına. Bu şekilde sıkıca birleştiriyoruz. Bir tane oradan, bir tane buradan yani. Bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle ortaya gelene kadar birleştirelim. Sonra iç kısmını dolduracağız orada. Oraya kadar bir gelelim. Evet, yarıya kadar geldim. Şimdi burada tabanındaki plastiğini bir koyalım öncelikle. Şu şekilde tam ortaya gelecek şekilde ayarlayın onu. Sonra ben üzerine küçük bir taş parçası koyuyorum. Ağırlık yapması için. Sonrasında elyafla dolduruyorum. Evet, bu şekilde elyafla doldurdum. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine dikmeye devam ediyorum. Şuraya katlıyorum. Dikişe devam ediyorum. Sonuna gelene kadar dikelim. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Evet. Saksımızın çiçeğiyle devam edelim. Bu şekilde oluyor. Kahverengi kısmıyla başlıyorum. Şimdi sihirli halka yapıyoruz başlangıçta. Sihirli halkamızı hemen oluşturalım. Evet. Şimdi halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuraya kapatıyorum. İlk yaptığım, öncelikle bir ilmeğimizi koyalım. İlmek kaydırma yapmadan devam edeceğiz burada. O yüzden farklı renkte bir ilmek belirleyicimi koydum buraya. Şimdi şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramıza geçiş yapmış olduk bu sayede. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Artırma yapmış oluyoruz yani. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oluyor. Bir tane yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Aynı yere 2 tane sık iğne. 1 2. Sıra sonuna kadar aynı yere ikişer tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. 12. sık iğnemi de yaptım. Şimdi şu ilmek belirleyicimi ön tarafa alıyorum şu şekilde. Evet. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Dördüncü sıramıza geçtik. İlmek belirleyicimi arkaya koyuyorum. Şu ortadaki deliği tamamen kapatıyorum. Hiç açıklık kalmayacak şekilde. Evet. Şimdi bu sırada bir tek bir çift olarak başlıyoruz. Sonrasında iki tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bir tek yapıyorum. Yan tarafa bir çift yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Artık iki tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bir, yan tarafa ikinci sık iğne. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne. 1 2. 2 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda bir tane sık iğnem artıyor. Onu da tamamlayıp sıramı bitiriyorum. Sıra sonunda bir tane ilmeğim artıyor demiştim. Onu da örüyorum. Bir tane ördüm. İlmek belirleyicimi alıyorum. Diğer bir üst sıramıza geçiyoruz. Burada 3 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane tek sık iğne, 1 yan tarafa 2
Yan tarafa 3. Yana geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Bu şekilde 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, 6. sırama geçtim. Burada 2 tek 1 çift örerek başlıyorum. 1. Yan tarafa 2. Yana geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne. 1, 2. Şimdi 4 tek 1 çift olarak örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tek yan tarafa bir çift yapıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift olarak örüyoruz. Orada yine buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 2 tane ilmeğim boş kaldı. Onları da örüyorum düz bir şekilde. 1, 2. Sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi 7. sıramıza geçtik. 7 ve 8. sıraları düz olarak örüyoruz. Toplam 36'şer tane sık iğne örüyoruz iki sırada da yani. 7 ve 8'i de örelim. İpimizi keselim artık. Evet, tamamladım bu şekilde. Aynı sayılarda bir tane de yeşil parçadan yapıyoruz. Bu şekilde. Bunları tamamladıktan sonra sarı kısmını örmeye geçebiliriz. Evet, bu parçalarımı aldım. Şimdi kahverengiyi düz tarafı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Hemen şu son bitirdiğim yerden batıyorum. Bakın buradan battım. Yeşilin de herhangi bir yerinden batabiliriz. Fark etmez. Şu şekilde battım. Şimdi hemen sarı ipimi alıyorum. Burada başlangıç ilmeğimi oluşturuyorum. Şu şekilde tutup ipimi çektim. Bir tane zincir çekiyorum buraya. Evet. Buraya başlangıç ilmeğimi oluşturmuş oldum. Şu iplerimi biraz yürüteceğim. Sonrasında sıkıntı olmaması için. Kahverenginin düz tarafı bize bakıyor. Yeşili çevirdiğimizde de onun düz tarafı arkada kalmış oluyor. Şu şekilde bakın. Şimdi sık iğne yaparak başlıyoruz. Komple sıramızı sık iğne ile öreceğiz ilk sıramızı. Hemen şöyle düzeltelim. Evet. Zincir yaptığım yerden tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne oluşturuyorum. Yan tarafa geçiyorum. Hemen karşı taraftan da aynı hizadan almaya dikkat edin. İlmekleri kaçırmayalım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir dakika. Evet. Yan tarafa geçiyorum. Tam karşısından denk gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde batıyorum. Evet. Şimdi şu orta noktaya falan gelene kadar hatta biraz da geçebiliriz. Şuraya kadar falan gelelim. Yarıyı geçelim. Oraya kadar örelim. Sonrasında elyafımıza dolduracağız içerisini. Örmeye devam edeceğiz. Buraya kadar gelelim. Evet, buraya kadar ördüm. Şu şekilde biraz boşluğum kaldı. Oradan elyafımı dolduruyorum içerisine. Şöyle. Tamamdır. Yine sık iğne yaparak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne ile geliyoruz. Aynı şekilde karşılıklı ilmeklerden batıyorum. Bu şekilde tam karşıya denk gelecek şekilde örüyoruz. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıra sonuna kadar gelelim. İlmek kaydırma yapıp kapatalım. İkinci sıramıza geçiş yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Evet. Bir üst sıramıza geçmiş olduk. Şimdi burada bir tane başına doladım ilmeğimin. Aynı yere zincir yaptığım yerdeki sık iğneme batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. 2 seferde çekiyorum onu. 1, 2. Tığımı bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum şimdi. Yandaki sık iğneme battım. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2.
Tığımı bu sefer 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yaptığım yere batıyorum yine. 3 seferde çekiyorum bunu. 4 tane ilmeğim oldu. 1, ikişer ikişer çekiyoruz. 2, 3. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şu, bakın şuradaki parçaya batıyorum. Şuraya. Bakın. Şurada 2 tane dalımız oluştu ya. Şuradakine batıyorum, sol taraftakine batıp ilmek kaydırmayla kapatıyorum. 2 tane 2 kere doluyorum tığımı. Yan tarafa geçip üçlü trabzan yapıyorum. Hemen şuraya yandaki sık iğneme battım. 1, 2, 3. Bir kere doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. İkili trabzan yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip trabzan yaptığım yerin dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kapatmış olduk modelimizi. Böyle oluşuyor. Yine aynı yerde 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı yere yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe yapıyoruz bunları. Şimdi bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 kere doladık başına. Battım. 1, 2, 3. 2 tane zincir çekiyorum. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Sol taraftaki parçasına batıp ilmek kaydırma yapıyorum buradan. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Yan tarafa üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir kere doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde aynı işlemi tekrarlıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda bakalım kaç tane yaprağımız oluşmuş olacak. Onu da sayalım sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane yaprak oluşacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip çiçeğimizin baş kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi şu yapraklarına geçebiliriz. Evet, şimdi ayçiçeğimizin yaprağını da yapalım, yapraklarını. Zincir çekerek başlıyorum. Hemen başlangıç ilmeğimi oluşturalım. Evet. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi hemen son çektiğim zincirin yanındakine batıyorum. Sondan ikinci zincirime yani battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir kere doladım. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi tığımın başına 2 kere doluyorum. Yani 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çektiğimiz trabzan yani. 1, 2, 3. Başına 2 kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Evet. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir kere doluyorum başına. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve uç noktaya geldik. Burada hemen şuraya bakın, tam uç noktaya aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Köşe noktamız oluyor burası. Şimdi şu ipimi tutuyorum. Bunu da örerken yürüteceğiz. Karşı tarafa geçiyorum örgümün. Burada ne yaptıysam karşısına da aynısını yapıyorum. En son ne yapmıştık? Yarım trabzan yapmıştık, değil mi? Hemen yan taraftaki
Karşısına denk gelecek şekilde batıyorum. Bir tane yarım trabzan. Başına doluyorum tığımın. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Tığımın başına 2 kere doluyorum. 2 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Evet, yine 2 kere doluyorum. Batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şunu keseceğiz sonra. Şimdi bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçeceğiz. Şuradaki ipimi keseyim. Şimdi ikinci sıramızı telle birlikte öreceğiz. Telimi alıyorum şu şekilde. Etrafından ölçerek keseceğim. Şunu biraz şöyle elimle düzeltiyorum. Sonrasında böyle ölçüyorum. Şurada bir miktar uzunluk bırakıyorum. Bu şekilde ölçerek kesiyorum. İki uçta da biraz uzunluk bırakalım. Şimdi ikinci sıramızı telle örmeye başlıyoruz hemen. Evet. Telimi şu şekilde aldım. Böyle tuttum, alta doğru kıvırdım daha rahat örmek için. Şimdi zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Sık iğne. Toplam 7 tane sık iğne olacak. Şöyle göstereyim. Şu uç noktaya 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Oraya gelene kadar örüyoruz. Yani 2 tane yaptım. 7'ye tamamlayalım bunu. 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şimdi uç noktaya geldim. Burada yine sık iğne yapıyorum bir tane. Sık iğnenin tepesine bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde ikisini birden alarak dibinin, bakın şu sık iğnemizin iki tane dal oluşuyor ya. Şunları alıyorum, ikisini birden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne, başına bir zincir. Şöyle ikisini birden geçirerek dibinden ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne, bir zincir. Yine şöyle ikisinden birden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Evet. 3 tane uç yaprağımızı oluşturmuş olduk. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın şöyle oluşmuş oluyor modelimiz. Sıra sonuna kadar sık iğne ile geliyorum. İlmek kaydırma yapıp kesiyorum ipimi. Evet, birleştirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi telimi aldım bu şekilde. Bir miktar kestim ben. Bu şekilde. Şimdi öncelikle bunun telimizin şu kısmına biraz silikonumdan sıkıyorum. Evet. Hemen şuraya bakın, şu orta başlangıç yerimizi sihirli halkamızın ortasına bu şekilde bastırıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi hemen yeşil ipimi alıp sarmaya başlıyorum. Bu şekilde o silikonlu yerlerine denk gelecek şekilde sarıyorum. Daha iyi tutması için ipimi. Şimdi yeşil yapraklarımı alıyorum. Bir tanesini bir tarafa, diğerini bir tarafa denk gelecek şekilde
takıyorum. Hemen şunu da aldım. Hizasını nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle uç noktaya gelene kadar sarıyorum. Evet, uç noktada buraya da biraz silikonumdan sıkıyorum. Bu kadar yeterli. Sarıyorum hemen. Evet. İpimi kesiyorum. Evet, saksı çiçeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok hoş oluyorlar. Ben aksesuar olarak ufak çiçek ve arı kullanıyorum. Onların da tarifini isterseniz yorumlarda belirtin. Videosunu çekerim yine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.